Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Sonbaharın ruhu olarak geliyor, hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Güz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Tasa ve hayal kırıklığı kartıyla beraber. Şimdi günün enerjisine baktığımızda biraz hüzünlü bir enerjide diyebiliriz. Ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığı süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. Burada bir ayrılık yaşanmış olabilir, sıkıntılı bir maddi manevi bir süreçten geçiliyor olabilir. Ciddi bir kaygının olduğu ve beklediği şeyleri alamadığı için hayal kırıklığıyla, üzüntüyle yüzleştiği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklımızdaki kişi için. Bugün daha çok böyle hüzünlü ve korku enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam edersek eğer taahhüt kartı, iç çocuk, dersler, maske ve hissizleşmek. Şimdi daha çok burada taahhüt kartı bize anlaşmalarımızdan bahseder ama dersler kartıyla beraber geldiği için yani burada işte evlilik gibi bir durumdan da bahsediyor olabiliriz. Ama burada daha çok hissettirdiği derslerle beraber geldiği için e, tekamülünde vermesi gereken dersler, aşması gereken durumlarla ilgili yani reenkarnasyona inanıyorsanız eğer ruhlar bu hayata bedenlenmeden önce e, yaratıcıya bazı sözler verir. Derler ki şu konularda daha önce gerçekleştiremediğim durumları çözeceğim, bu sınavlarımı vereceğim der. Şimdi örneğin bu ne olabilir? Aile olabilir, egosal durumlar olabilir, maddi durumlar olabilir gibi bir sürü şey olabilir. Yani burada hayat sınavında vermemiz gereken dersler. Şimdi burada verdiği sözleri tutamayan bir aklınızdaki kişi var. E, ve bunun çok net farkında olan biri olarak geliyor. Şimdi çözmesi gereken şeyler var ama bunları çözemeyen, ileriye gidemeyen bir enerjide. Kaygısı da hayal kırıklığı da belki de bu yüzden de diyebiliriz aslında. Biraz daha böyle ruhsal bir şey gibi oldu ama yani herkes kendi durumuna göre aslında öyle diyeyim. İnanan arkadaşlarım buraya yazsın, inanmayan arkadaşlarım devam etsin aktardığım yerden. Şimdi burada vermesi gereken sınavları veremeyen, bağlantılarını çok net anlayamayan bir kişi olarak geliyor aklımızdaki kişi ve bu durumlarla yüzleştiği ve zorlandığı bir süreçte. Şimdi iç çocuk, maske ve hırsızleşmek kartı. Şimdi iç çocuk kartı bizim daha çok çocukluk dönemimizdeki o güvensizlik, dışlanmışlık, sevgi alamamak gibi durumlardan kaynaklı oluşturduğumuz bilinçaltı kodlamalarının hayatımıza yansımalarını aktarır. Daha çok burada duygularını göstermek istemeyen, duygularını maskelemesi gerektiğini düşünen, duygularını arka plana atması gerektiğini ve bunun doğru ve güvenli olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu yüzden de aslında hayatındaki birçok şeyin farkına varamıyor. Yani bir bağlantı içerisine girmek isteyecekken orada kendisi olarak o ilişkinin içerisinde bulunamıyor ya da alması gereken dersler var. Bu dersleri çok net göremiyor. Çünkü duygularını arka plana attığı için buradaki hangi duyguyu görmeliyim, hangi durumu şifalandırmalıyım'a bakamayan bir aklınızdaki kişi var. Toparlarsam eğer hemen. Kendi çocukluğundan özellikle gelen bazı inanışları, bilinçaltı kodlamalarıyla beraber yaşadığı şeylerden ders alamayan, kendini, benliğini maskelemek zorunda olduğunu düşünen, duygularını göstermenin güvenli olmadığı, ona zarar vereceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ve bu da onun hayatında aslında atmak istediği adımları atmasına engel olup yaşamak istediği duyguları, hisleri yaşayamadığı bir durum ortaya çıkarıyor. Bu da onun hayatına hayal kırıklığı olarak yansıyor. Bugün de daha çok bu duygulardan kaynaklı hüznü, tasayı, kaygılanmayı ve hayal kırıklığını fazlasıyla yaşamasına sebep oluyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugün hayatında neler yaşayabilir bu duyguların dışında.
Tılsım yedilisi, para yedilisi, kupa kralı, değnek üçlüsü. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda kupa kralı artık duygularını ve düşüncelerini dengelemek isteyen bir karakterden bahseder bize. Daha böyle partnerini anlamaya, onun isteklerini algılamaya çalışma döneminden ve içe dönme, bilinçaltı süreçlerinden bahseder. Burada daha çok aklınızdaki kişinin bilinçaltına döndüğü bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani artık burada o hüzünle beraber, sıkıntılarla beraber sistemin ona göstermeye çalıştığı şeylere doğru biraz ittiriliyor diyebiliriz. Şimdi şeytan kartı geldi. Şeytan bizim bilinçaltımızdaki o şeytan ve o kartı geldi. Şimdi şeytan bizim bilinçaltımızdaki o korkulardan bahseder. Tutkusal durumlardan bahseder. Şimdi o kartı bu alanın daha karanlık tarafını bize gösterir. Şimdi burada çok ciddi şekilde bilinçaltındaki o inançlarla yüzleştiği ve zorlandığı bir süreçte sanki bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafı evet artık görmelisin, bir şeylerin farkına varmalısın diye onu zorlarken diğer tarafta onu hayır bu alan güvenli olarak söylüyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir iki açılımdır böyle geliyor. Yani herkes için tabii ki geçerli değil. Kolektif bir açılım ama bir iki açılımdır hissettirdiği durum belki üçlü ilişkilerde de gelmiş olabilir daha önce ama tam hatırlayamıyorum. Daha karanlık enerjilerin hakim olduğu ve burada bir şeyleri görmek istese de görmesine engel olan bazı durumların olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada artık sistem de onu görmesi adına zorluyor. Çünkü özgür iradesinin dışında bazı şeyler de onu etkiliyor olabilir. Umarım bunu anlatabildim. Buraya geçiyorum. Büyütmeye gerek yok bu enerjiyi çünkü. O yüzden bu aslında karanlık taraflarla yüzleşmeye başladığı bir süreçte olduğunu söyleyebilirim. Neden bu durumun içerisinde? Tılsım yedilisi aşıklar ve yükselme kartı. Sistem ona diyor ki artık yükselmek zorundasın. Yani aşkla, sevgiyle ilgili konularda kendini böyle sevilmiyor hissediyor olabilir. Aşkın tek taraflı olduğunu, özgürlüğü elinden alan bir durum olduğunu gibi durumları hissediyor olabilir. Ama burada yine şunu söyleyeceğim. Şimdi bakın bu resmedilişte de yani aslında belki aşkı, sevgiyi yaşamak istiyor ama şöyle bir bağı var. Yani bu bilinçaltındaki o inanışlardan dolayı da olabilir ama biraz önce dediğim durumdan kaynaklı da olabilir. O yüzden burada verdiği emeklerin karşılığını alamayan bir enerjide kalmış olabilir bu zamana kadar. Yani birine karşı duyguları yükseldiğinde eyleme geçmek istiyordur ama geçemiyordur. Başka şeyler devreye giriyordur. Yani ilerlemesini, verdiği emeklerin karşılığını almasını engelleyen bazı durumlar var olmuş olabilir. Ama yükselme kartıyla enerjisinin artık yükseldiği, çok ciddi bir enerji yükselmesiyle, bilinç yükselmesiyle beraber ki burada sistemin devrede olduğunu söyleyebilirim. Yani burada destekleniyor. Bu yüzden burada artık bir aydınlanmaya doğru gitme durumuna girmiş aklınızdaki kişi yakın geçmişte. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde değnek üçlüsü, yargılama ve imparator kartı geldi. Şimdi aklınızdaki kişinin önünde birçok engel olabilir. İmparator kartı bir baba enerjisi olabilir, bir eril enerjiden kaynaklı bazı durumlar olabilir. Egosal durumlar olabilir. Şimdi ve hayatına başkalarının oluşturduğu böyle engeller oluşmuş olabilir. Ama burada kendi gücünün farkına vararak artık eyleme geçtiği bir sürecin içerisine girecek diyebilirim. Değnek üçlüsü bekleme enerjisidir ama attığın adımların karşılığını alma sürecidir. Bir kart alacağım yine. Evet, adalet o. Yani çok net şunu söyleyebilirim. Burada artık aklınızdaki kişinin yaşadığı şeyler her neyse, kimin ne yaptıysa artık öyle diyeyim. İlahi adaletin devreye girdiği bir süreç olacak ve aslında burada çok kendisi de çok eylemsel olmasa da, çok bir şey yapmasa da ilahi adalet devrede olacak ve değişim başlayacak diyebilirim. Umarım burayı anlatabildim. Bu tarz enerjiler geldiğinde çok fazla dillendirmeyi doğru bulmuyorum. Enerjiyi büyütmemek adına.
Öyle söyleyeyim. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir, bunlara bakalım ama. Bulutların ruhu olarak geliyorsunuz. Keder ve elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun. Dokunsan ağlayacak belki de. Korku ve ahenk kartıyla beraber. Şimdi günün enerjisinde siz de aslında biraz böyle negatif enerjilerdesiniz diyebilirim. Yani biraz önceki gibi bir enerji değil bu tabii ki ama daha çok böyle kendinizi karamsar enerjilere bıraktığınız, ne olacağını bilemediğiniz, duygusal olarak böyle çok hassas olduğunuz bir süreçte olabilirsiniz. Burada bir kaybetme korkusunu fazlasıyla yaşadığınız orada da bu yüzden de bu duyguların içerisinde tabii ki olabilirsiniz ama yani daha çok burada sanki e, aklınız ve kalbiniz arasında gidip gelen enerjilerdesiniz. Bazı şeylerle ilgili kararlar almanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama o korkularınız, kaybetme korkusu, kaygılı olma durumu sizi allak bullak ediyor olabilir. Bugünün enerjisinde bunu yani çoğaltmamanızı tavsiye edebilirim. Daha böyle enerjinizi toparladığınız, pozitife çıkarmaya çalıştığınız bir süreç olmalı. Korkuyu ya da kaybetme korkusu, artık nasıl bir korkusu, ne korkusu olursa olsun güven enerjisine döndürmeniz ve teslimiyete geçmenizde fayda olabilir. Şimdi dönüm noktası adalet ve kurban mağdur kartı, korkmak ilham perisiyle geldi. Şimdi sizin için de aslında çok ciddi bir dönüm noktası içerisindesiniz. Adaletin işlemeye başladığı bir sürecin içerisindesiniz ki aklınızdaki kişinin yaşadığı şeyler tabii ki sizin hayatınıza da yansıyor. Burada artık sisteminiz de söyledi. Yani bir taraftan değişim ve dönüşüm sizi zorluyor, sizi de zorluyor. Adaletin yerine gelmesiyle beraber bir şeylerin değişmeye başlayacağına dair inancınız da var, hissediyorsunuz bunu ama ciddi bir korkunuz da var. Burada daha çok günün enerjisinde korkuyu fazlasıyla hissediyorsunuz. Ee, Bunun için neler yapabilirsiniz? Dualar okuyabilirsiniz. Ee, Ne yapabilirsiniz? İşte örneğin banyo suyunuza elma sirkesi koyabilirsiniz. Duştan çıkmadan önce çok az bir suya elma sirkesi koyup o suya suyun hafızasından da faydalanarak işte üzerindeki tüm negatif enerjiden, nazardan, büyüden, karmadan ne geliyorsa aklınıza arınmayı talep ediyorum diyebilirsiniz. Başınızdan aşağı bu suyu dökebilirsiniz. Vesaire vesaire. Pozitif enerjide kalarak bu enerjileri pozitife çevirebilirsiniz. Kurban olmadığınızı, her şeyi değiştirebilecek güçte olduğunuzun farkına varmanız gerekiyor. Ve ilham perisi aslında size bunları hatırlatmak adına mesajlar veriyor. Görmeye niyet edin, algılamaya niyet edin lütfen. Evet, bugün biraz karamsar bir açılım gibi oldu. Hemen iptal ediyoruz. Güzel enerjiler akacak. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Ne yapmalısınız buna bakalım bugün. Bugün ne yapmalısınız kendiniz için? Bir tane olumlama kartı da alalım. Özellikle kendinizi çok böyle negatif ya da kötü hissettiğiniz süreçlerde de sabah ezanının şifasından da faydalanmanızı tavsiye ederim. Saatin vesairenin hiç önemi yok. Kendinizi kötü hissettiğiniz, özellikle farklı etkilerin olduğunu düşünüyorsanız eğer, işte negatif enerjilerle ilgili bazı şeyler düşünüyorsanız eğer, sabah ezanının şifasından faydalanın. Çok güçlü bir enerji. Tüm negatifliklerden arınmaya niyet ediyorum diyerek sabah ezanını açıp dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz, Türkçesini de okuyabilirsiniz. Bu şekilde kendi enerjinizi, alanınızın enerjisini temizleyebilirsiniz. Günün olumlaması, kalbimin yolunu hep takip ediyorum, oluşturduğum hayatı çok seviyorum ve fırsatlar bana kolaylıkla akıyor diyebilirsiniz. Bir mesajda dedi ki, saçlarınızı salmaya ve kutlamaya hazır olun, dans etmek ve oynamak için dışarı çıkma zamanı. Bir davetiye yolda olabilir. Güzel enerjiler yolda dedi. Aldık, kabul ettik. Biri seçen arkadaşlarım. Adalet kartı ve aşıklar kartı. Bazı konulardan biraz önce dediğim gibi aslında bu şekilde elinizin kolunuzun bağlı olduğunu,
Farklı enerjilerin olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Adalete güvenin, sisteme güvenin. İlahi adalet her zaman işler. Teslimiyette olduğunuz takdirde, inancınız bu yönde olduğu takdirde çok daha hızlı bir şekilde hayatınıza akacaktır. Güven içerisinde adaletin gerçekleştiğini, gerçekleşmek üzere olduğunu hatırlatın kendinize. Aynı karttan geldi. İkiyi seçen arkadaşlarım kılıç sekizlisi ve yargılama kartı. Özellikle kendiniz başta olmak üzere yargılamadan kaçmanız gerekiyor diyebilirim. Kılıç sekizlisi elim kolum bağlı enerjisinden çıkmanız, kurban gibi kendinizi hissetmemeniz gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyor. Bu enerjiyi de daha çok kendinizi yargılayarak yapıyor olabilirsiniz. O yüzden bugün özellikle başta kendiniz olmak üzere kimseyi yargılamamaya özen gösterin ve ne kadar güçlü olduğunuzu kendinize hatırlatın. 3 seçen arkadaşlarım. Kılıç kralı ve imparator geldi. Burada bazıları için baba faktörü olabilir ama babayla ilgili bazı durumlar, arada geçen durumlarla ilgili yanlış davranışların farkına varılması gerekiyor olabilir. Ama daha çok egosal bazı şeylerin içerisine giriyor olabilirsiniz. Güçle ilgili ben daha başarılı olmalıyım, ben daha üstte olmalıyım. İşte en basit bir tartışmada, kavgada bile son sözü ben söylemeliyim dediğiniz bir belki yapınız olabilir. Burada biraz ego yapmamaya dikkat etmeniz gerekiyor ve belki de bazı kişilere karşı normalde yapmazsınız belki ama işte yakın bir geçmişte böyle bir olay yaşamış olabilirsiniz. Egosal bir durumun içerisine girmiş olabilirsiniz. Kılıç Kralı bize yapılan yanlışların farkına varma süreçlerinden bahseder. Akılla gücü kullanmaya başlamaktan bahseder. Burada biraz egosal bazı durumları değerlendirmenizde fayda olduğunu söylüyor kartlar bize. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.